Mikrofon açık mı senin? Açık. Tamam, benimki de açık. Evet. Mescitte de bir şey yapacaktım. Bir fotoğraf, bir şeyler çekeyim dedim. Tam ben çıkacağım zaman baktılar herhalde. Başka kimse kalmadı. Işıkları indirdiler. Şimdi nereye gidiyoruz? Yahudi Mahallesi, Santa Cruz. Santa Cruz. Hadi bakalım. 3 saat. Sağdan mı? Hı hı. İyi. Karşıya geçeceğiz, sağa geçeceğiz. Tamam, şu karşıdan şuradan geçemez misin? Ha, geçeriz, şuradan da geçeriz hızlıca. Kırmızı yandı. Şansımızı zorlamayalım. Boşver. Şu yeşil olan Endülüs'ün bayrağıydı değil mi? Evet. Tam iyi görünmüyor ama bu tarafa çevirince muhtemelen... Yok arkadaş, bu kamerayla olmaz. Benim bir tane şey almam lazım. Bir de video izleyenler de diyor. Hani çok beğenmedik falan diyorlar. Görüntü kalitesini. Bak şurada da atlalı kemer var kulenin tepesinde. Muhtemelen eskiden kalma bir şeydir, minaredir. Sonradan çan takıp şeye çevirmişler kilise kulesini. Orada zaten kapalı pencereler falan da oluyor. Onları da yapmış oluyorlar. Yani sadece o tepeyi restore etmiyorlar da o pencereleri de bir kapatıyorlar yani tuğlayla. Buradan düz mü sol mu? Sonrakinden sola döneceğiz. Tamam. Vay işbirliği. Urbe. Urbe İspanyolca'da inek memesi demek. Hani o kelime? Şurada urbe. Ha. Ha, şunu göstereyim mi? Lakır mı? Evet. Bunlar lakır. Bir şehre geldiniz diyelim. O şehirde gezeceksiniz ama valiziniz var, çantanız var. Aynı anda gezmek hem çok zahmetli hem mümkün değil bazı durumlarda. Avrupa'nın her yerinde bu tür lakırları bulup oraya günlük belli bir ücret karşılığında bırakıp rahatça gezebilirsiniz. Bazı yerler randevulu çalışıyor. Yani çok yoğun olan şehirlerde. O yüzden takviminiz belliyse önceden o işlemi yapmanızda fayda var. Hele hele Sevilla'da veya işte Granada'da işte katedrali ziyaret edeceksiniz, Alhambra'yı ziyaret edeceksiniz. Geliş tarihinize göre çok önceden bileti alın. Hele Alhambra için kesin alın. Yani hani ben bir ay önceden alıp gitmiştim. Ve çok fazla insan gördüm orada bilet arayan. Normalde 35 euro muydu neydi? Oradaki içerideki sarayla beraber ücreti. Biz gittiğimizde 199 liraya satıldığını gördüm. O güne ait biletin. Tabii o da şey değil, resmi kanaldan da değil. Kara borsa. Bir de şey var yani Granada'ya kadar gelip Alhambra'yı görmeden gitmek şey yani sen söyle eksik bir şey bence. O yüzden biletinizi önceden alın. Neden? Çünkü kotalı oluyor. Yani gelen herkes gelsin girsin şeklinde olmuyor. Mesela Alhambra'da şey var. O Alhambra Sarayı'nı geziyorsun bir biletle. Bir de Al Nasr Sarayı var. O zaten bizim belgesellerde vesaire gördüğümüz o işte işçiliğin o yazıların falan olduğu yer orası. Oraya ayrı bir biletle giriliyor. Ama siz tabii internetten alırken hem o olsun hem de o olsun diye alabiliyorsunuz. Diyelim ki geldiniz, bilet almayı da unuttunuz. Bir şekilde girmek istiyorsunuz. O kadar para da vermek istemiyorsunuz. Ama böyle kıyısına, köşesine göreyim derseniz görebilirsiniz. Tepeye kadar çıkıp o ana meydanın olduğu yerde falan bir dolaşılıyor. O kadar. Zaten birbirinden bağımsız yerler biletli geziliyor. Hani bir ana alan var. Ondan sonra ana alanın bir kenarında mesela kale var. Kaleye biletli giriş yapıyorsunuz. Aynı biletle. Biletinizi sakın atmayın orada.
Ondan sonra kalenin yanında saray var. Oraya ayrı bir bilet, ayrı giriş yapıyorsunuz ama hepsi aynı biletle. Ama o ortadaki kısım ücretsiz yani. Onda bir sorun yok. Tabii esas olay da o biletli olan yerlerde yani. Tabii. Bir de oraya Şarken mi ne birisi bir şey yaptırmış ya bir saray. Bütün mimariye uyumsuz, böyle değişik bir şey. Bir yolun bitiminden sonra döneceğiz buradan. Tamam. Buralar da sanki gibi. Evet, Hani, buralarda da zaten sokaklardan belli oluyor. Çok dar. evet. Sen yolu çekiyorsun şu an. Çekiyorum artık. Neye denk gelirsen. Bu arada ben bu İspanya'daki bazı trafik levhalarını anlamıyorum ya. Bir şeyler yazıyor altında da o açıklamayı anlarsam 10 numara 5 yıldız olacak da. Tamam bunlar aynı. Türkiye'de de var da. Yazısız. Ehliyet noktasında aklıma gelmişken söyleyeyim. İspanya'da Türk ehliyetinizi 6 ay boyunca sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Giriş tarihinizden itibaren 6 ay sonrasında artık onu İspanyol ehliyetine çevirmeniz gerekiyor. Süreçte şöyle oluyor. Önce web sitesinden bilgileri giriyorsunuz. Ehliyet geçerli mi değil mi diye Türk makamlarına soruluyor. O 2 hafta kadar falan sürüyor. Oradan onay geldikten sonra siz artık kalan kısmı halledebiliyorsunuz. Son dönemde bir değişti. Online başvuru yapılıyor diye biliyorum. Gerekli işte ücreti ödeyip sağlık raporu vesaire aldıktan sonra herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Sağlık raporunu alırken de bizdekinden farklı olarak bir cihaza gidiyorsunuz. Cihazda 2 tane kol var. Sol ve sağ elinizle beraber ekrandaki yuvarlağı yolun içerisinde tutmaya çalışıyorsunuz. Eğer sol ve sağla yöneterek yolun içerisinde büyük oranda tutarsanız size geçerli ehliyeti veriyor, sağlık raporunu veriyor diye biliyorum. Evet. Ama ben o kadar kötüydüm ki yani yuvarlak yola hiç girmedi desem yalan olmaz yani. O kadar kötüydüm ve ben geçtim onu. O yüzden hiç endişe etmeyin. Endişe edecek bir şey yok. Gönül rahatlığıyla geçersiniz. Sonrasında evraklar oluyor. Türkiye'de ehliyetinizi çevirirseniz eğer B sınıfı ehliyetiniz varsa mesela işte orada farklı ehliyet tiplerinin de kapsadığını görürsünüz. Örneğin F tipi traktördür normalde. F tipinde orada yazdığını görürsünüz. A1'in veya A2'nin de hatırlamıyorum. İkisinden birinin de yazdığını görürsünüz. İspanya'da onların hiçbirini kabul etmiyorlar. Sadece B'yi kabul ediyorlar. Araç kullanabilirsin. Bunlar senin ülkende geçerli diyorlar. O yüzden ehliyet tipinde sağlık raporunu aldığınızda bendeki mesela en yüksek sınıf D'ydi. D'yi yazdılar. Sonra onu geri değiştirmek zorunda kaldım. Sağlık raporu verirken D'yi geçerli görseler bile karşıdaki kurum kabul etmiyor. Niye, ne oluyor, nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama onu B'ye yazdırmak için bir daha gittim. Ehliyeti de değiştirdik de ne araba aldık, ne kiralık, ne bir şey yaptık. Olur. Ehliyet değiştirirken Türk ehliyetini veriyorsunuz bu arada. Hani cebinizde hem Türk ehliyeti hem İspanyol ehliyeti olmuyor. Ben sağlı Gel yukarı böyle, çıkacağız. araba var. Geç abi, teletaksi. Bu bir Çino istiyorsan göster. Evet, Çino dediğiniz böyle. Hem market var, hem envai çeşit ürün var. İşte burada turistlere hediyelik eşya ve benzeri diye üretilen, satılan ürünler de yine buralarda daha hesaplıya bulunabiliyor. Aynı zamanda bazılarında şey de var. SIM kart da alabiliyorsunuz. Türkiye'den İspanya'ya gezmeye geldiniz diyelim. Hadi 1-2 gün için değmez diyeyim de
ki bence değer. Bir hafta falan kalacaksınız. Mutlaka buradan bir sim kart alın. Hiçbir şekilde internet problemi yaşamazsınız. Pasaportunuzu direkt alıyorsunuz zaten. 10 euroluk bir paket bile alsanız. Ön ödemeli bir de ekstra bir ücret Tabii. karşılaşma ihtimaliniz yok. 10 euro artı ilk alışta kart parası ödüyorsunuz. Ayrıca her ay 10 euro ödeyerek kartı devam ettirebilirsiniz. Vodafone olduğu için zaten ya da farklı yerden de alabilirsiniz. Vodafone'lar Türkiye'de çalışıyor, hatta 10 euroluk pakette Türkiye'ye de aylık 10 GB internet veriyor diye. O arttır, 10 euroluk da 10 GB olabilir aylık. Bir de Türkiye'yi arama hakkın da var. Evet, ücretsiz Hani Türkiye acil arama bir durum hakkında. oldu düşünün. İşte Türk hattınız çalışmıyor. Oradan çok rahat. Mesela bende 15 euroluk paket var. Aylık 75 dakika ek ücret ödemeden arayabiliyorsunuz. Zaten ödemeli olduğu için açma vesaire gibi dertleri de yok. Ama Mis gibi. aldığınız yere göre değişir. Özellikle Çino'dan alıyorsanız kartınızı takıp çalıştırmadan asla ayrılmayın. Çünkü bazı onaylar gerekiyor Vodafone tarafında vesaire. Aktif olması için pasaportunuza kayıtlı bir hat sonuçta. O onay verilmeden kart açılmıyor ve o onayı orada yaptırabiliyorsunuz. Evet, Çino'larda. Sonradan gidersiniz başınız ağrır. Tekrar geri dönmek zorunda Bir de kalırsınız. dert anlatacaksın, tanıyacak, tanımayacak, uğraşmak Bir de İngilizce isteyecek falan. bilmiyor genelde. O yüzden güzel bir tavsiye oldu hakikaten. Buradan sağa döneceğiz. Hani o kadar çok miktarda internet veriyor ki o 10 GB'a. Sınırsız arkadaşlar Hani bu biz arada. bir ayda bitiremiyoruz ki. Kaldı ki 3-5 günde siz bitirin. Hani Ve hiç düzenli başınız kullanırsanız- ağrımasın. Ağız tadıyla tatilinizi yapın yani. Bizim için de biz düzenli kullandığımız için aynı hattı aylık size 300 GB verse bile bunlar katlamalı oluyor arkadaşlar. Bir sonraki aya 200 GB aktardığınız zaman bir sonraki ay 500 GB internetiniz oluyor. Bir noktada sınırsız diyebiliriz yani. Evet, çünkü hiç bitmiyor. Bitiremedik yani. Burada telefonunuzun interneti evinizde çekiyorsa eve internet bağlamanıza bile gerek yok aslında. Evet. Ama çekiyorsa. Evet. Benim evde haplı yutarsın yani. Hani sıkıntılı bayağı bir. Odadan odaya geçerken kopuyor. Benim evde çok güzel çekiyor ama işimiz dolayısıyla bizim evde sabit bir internete ihtiyacımız var. Tabii. Ya benim bazen ne oluyor biliyor musun? Evdeyken bağlamış oluyorum mesela şeyi. Ya da başka bir yerdeyken tatile çıkmışken bilgisayarı. Sonra ofise gidiyorum. Ofiste çalışırken bir bakıyorum bilgisayar Telefonun telefondan bağlanmış. Aman boş ver diyorum. Üşeniyorum değiştirmeye. Nasıl olsa açmıyor kotayı, boş ver. O rahatlığı hakikaten müthiş yani. Ve arkada sesini bile zor duyduğumuz elektrikli bir araç geliyor. Abi bu elektrikli araçlar iyi de şunlara ses özelliği falan koysun. Elektrikli araç değil de bu çöp kamyonu. Kamyoneti mi diyeyim, ne diyeyim? Katedrale de yaklaştık. Burası Barrio Santa Cruz, eski Yahudi mahallesi. Sokakların ne kadar dar olduğunu göreceksiniz birazdan. Bu arada İspanya'da farklı yerlerde de var. Şey diye, Yahudi mahallesi diye, örneğin Segovya'da falan da bulabilirsiniz. Hepsi benzer bir mimariye sahip. Çok dar sokaklar. Oldukça eskiden kalma. Hatta bazılarında şey var. İbranice semboller var. Onlar sonradan konmuş olabilir diye düşünüyorum gerçi de. Fark etmiyor. Sola gidelim. Sol. Hadi gidelim bakalım. Churros var nasıl? Ben çok sevmiyorum. Ben de sevmedim onu yani. Yani bizim halka tatlının çikolataya bandırılmış şerbetsiz hali diye düşünebilirsiniz. Ama ben sevemedim. Halka tatlısını severim. Ama churros yok. Benim oğlan da çok seviyor. Midenin kaldırması gerekiyor biraz. Çok yağlı.
Şu karşıdaki yukarıyı çeksene. O iki balkon arasındaki mesafe. Yani şuraya ne kadar balkon uzatabiliriz? Düşün yani. Şöyle aşağıdan tam denk gelecek şekilde de çekeyim. Yani iki kişi ancak yürüyebiliyor ama bazı sokaklar var. Tek kişi bile zor. Zor yani. Bisikletle mümkün değil geçemezsiniz. Burada zaten elektrikli araç kullanmak yasak. Scooter olsun, bisiklet olsun bu bölümde. Evet ya. Yavaştan mahalleyi bitiriyoruz. Tabii bunun iç sokakları da var. Sadece bu kadar değil. Gelirseniz gezmenizi tavsiye ederim. Ama konsept bu. Genel olarak bu. Hani- Ara sokaklarda da bunu göreceksiniz. Başka Yahudi mahallesine de gitseniz yine Şurada da benzer. aynı Şöyle dar daracık bir sokaklar sokak. vesaire. Hep aynı. Madrid'de, Toledo'da da aynı şekilde. Her yerde aynı şekilde. Yahudi sokakları burada dar oluyor. Onu ben bir videoda izlemiştim. Hani hava akımının sağlanması için falan diyorlardı ama ne kadar doğru yanlış onu bilmiyorum. Vardır bir hayınlığı. İlla ki de nedir bilmiyorum. O tarafta artık bir şey. İstiyorsan Giralda'ya doğru gidelim biraz. Olur. Herhalde ne tarafta? Geride kaldı. Geri mi? Farklı ara sokaktan Soldan mı gideceğiz, sağdan mı? sağdan gideceğiz yukarı. Aynı geldiğimiz yolu çıkıyoruz aslında. Böyle soldan bir alt yapıp bir caddeye falan çıkıyoruz. Uzak. Orası aşağıya çıkıyor. Buradan. Ama hani buradan girdiğimiz gibi girmeyelim. Bir sonraki sokaktan yolumuzu Olur. buluruz. Olur. Şu aradan girelim be. Hadi gidelim. Pardon. Pardon hadi. Pardon. İnşallah buluruz. Abi bunlar ya şu cinsiyete göre kelimeyi değiştiriyorlar ya. Sen değiştirmiyorsun. Sen kendine hep erkek kullanacaksın. Yok karşıdakine. Şuradakine de hitap etme. Endülüs bayrağı da Bayrak burada. burada. İngiliz bayrağı, İspanya ve Avrupa Birliği bayrağı. Şurada göstereceğim. Karşıda Prus, Haç. Şöyle. Avrupa Birliği, İspanya ve Endülüs bayrakları var. Ne yapalım? Şuradan gideceğiz. Evet. Girelim bakın. Tabii çıkabilirsek. Çıkarız herhalde bir yerden. Prus Şöyle biz. şeyleri de çekmeye çalışıyorum. Sokak tabelalarını da. Hani merak eden, bakmak isteyen olursa sokak tabelalarına göre baksın. Hayda. Çıkmaz sokağa geldik. Sevgi ya. Olmadı. Olmadı. Sanki biz de çok biliyormuş Neyse gibi. Sevgi'de Google Maps'in götürdüğü yere gidin. Yok ben bir alt sokaktan dolaşayım nasıl olsa çıkarım Derseniz 10 falan. sene yaşayın burada ara sokak kestirme bulmanız çok zor. Biz size farklı yolları göstermek için farklı bir yola girdik Google Maps'ten hariç. Hiç Olmadı. Başaramadık. aynı yolu tekrar gideceğiz. Neyse biz bir meydana gidelim. Tamam, Orada açalım. telefonla bir şarj edeyim. Ondan sonra devam ederiz.